Burası Gastro Muğla, börek ve bir de ekmekte dünya birinciliğimiz var. Kendi gaba hamurlu ekmeğimizi kullanıyor. Dünya şampiyonu ekmeğimiz bizim. Çok güzel. Ben de şöyle alabilir miyim? Hayır, ben alayım. Çevre illerden gelen o kadar çok insan var ki Kuşadası'ndan yemek yemek için geliyorlar. Yazın doluyor burası. İnsanlar kuyruk bekliyorlar burada, sıra bekliyorlar. İşte zeytinyağı bu soğuklarda donar. Hakiki zeytinyağı böyle olmalı. Bu menüyü başka bir yerde görmemişsinizdir hiç. Közün üstüne koyarak pişirdikleri için közleme olurmuş. Közleme ve günümüze gözleme diye aktarılmış gelmiş bize. Evet, ne yapıyoruz? Oğlak çopur yapıyoruz şimdi de. Bu oğlak çopur çok eskilerden, şu anda unutulmaya başlamış olan lezzetlerden bir tanesi ama biz bunu tekrar Muğla'da canlandırıyoruz şimdi. Tonlarca hamsiyi pişirip ücretsiz dağıtacağız. Orada kent meydanında olacağız. Ayın 23'ünde saat 10.30'da başlayacağız. Herkese merhaba. Hayat enerjisini koruyan, korumayan bütün herkese selam olsun. Harika bir yere götüreceğim sizi. Bu vlogu kaçırmayın. Türkiye zengin mutfak kültürüyle dünya gastronomisinde giderek daha fazla yer ediniyor. Muğla'da bu lezzet yolculuğunun önemli duraklarından biri haline geliyor. Bugün adeta belgesel niteliğinde bir keşfe çıkıyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin gastronomi vizyonunu yansıtan Gastro Muğla kompleksinde ödül almış ekmeklerden ödül almış yemeklere kadar birçok özel lezzeti tanıtacağım sizlere ve dünyaca ünlü şef Timur Kocabıçak ile mutfak sanatları üzerine sohbet edeceğiz. Yemek tariflerini verecek, ödül aldığı yemekleri gösterecek, geleneksel lezzetlerin modern yorumları ile Türkiye'nin dünya mutfağındaki yükselişini bu vlogda göreceksiniz. Çok detaya girmiyorum. Takip, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Gastro Muğla, gelin Timur Şef'e doğru gidelim. Bakın böyle şirin bir yer burası. Burası sadece Gastro Muğla olarak bir kompleks mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Şöyle içeride müzemiz var, gastronomi müzemiz var. Ha, öyle mi? Gastronomi müzesi. Müzesi. Siz buranın aşçısı. Evet, İsminiz neydi? Turgut. Turgut Bey, Özgür ben de. Memnun oldum. Turgut Bey, YouTube kanalım için böyle bir çekim yapıyorum. Muğla merkezde neler yapabilir insanlar diye. Buyurun gelin sizi şefimizle tanıştırayım. Vallahi çok sevinirim ya. Güzel bir sürpriz olur benim için de. Anadolu Aşçılar Federasyonu. Evet, ANFED. Slow Food. Merhaba. Ne kadar güzel bir yermiş. Evet. Kolay gelsin. Özgür ismim. Timur Bey, memnun oldum. Sadece coğrafi işaretli ürünler kullanarak, yani Türk Patent Enstitüsü tarafından koruma altına alınmış olan, ülkemize ait, ilimize ait olan sadece bu ürünleri kullanan Türkiye'nin ilk ve tek coğrafi işaretli ürün restoranı burası. Şu anda biz kullandığımız o yemeklerin içerisinde kullandığımız malzemelerin tamamı özel. Koruma altına alınmış olan ürünleri kullanıyoruz. Kadın kooperatiflerinden bunların hepsini tedarik ediyoruz. Ayrıca Slow Food yeryüzü pazarı var. İlaçsız tarım yapan, fiyatları biraz yüksektir ama ilaçsız tarım yapan o Slow Food yeryüzü pazarından tedarik ediyoruz. Sebzesinden meyvesine, işte tarhanasına, yağına, zeytinine varana kadar. Özel ürünler kullanıyoruz. Burada kadın kooperatiflerini daha çok tercih ediyoruz. Kadınların el emeğine çok önem veriyoruz. Bu yaşayan müzede 20 tane kadın görev yapıyor şu anda. Bu kadınlar burada eğitim alıyorlar. Bu eğitimler dezavantajlı grupta yer alan hanımlar, ihtiyacı olan ve elinde mesleği olmayan ama meslek öğrenmek isteyen hanımları burada alıyoruz. Biz onlara 3 ay süren eğitimler sonunda sertifikalarını takdim ediyoruz ve onları sektöre kazandırıyoruz. Tabii o zaman da soruyorlar. Diyorlar ki peki ben burada eğitim alacağım edeceğim de hani 3 ay boyunca ne yiyeceğim, taş mı yiyeceğim? Sonuçta onlar da belli bir miktar burada tabii ki her gün günün sonunda ya da işte haftalık olarak burada kendi harçlıklarını alıyorlar. Eğitimler neyi kapsıyor? Geleneksel mutfak, unlu mamuller, eski gaba hamurlu ekmekler, börekler, tepsi börekleri, katmerler, unlu mamulleri yapıyorlar burada. Onları yapmayı öğreniyorlar. Baklavaları, Muğla saraylısı yapmayı öğreniyorlar burada. Onları öğretiyoruz. Onun dışında bir de Muğla mutfağına ait olan zeytinyağlı yemekleri öğretiyoruz burada. Muğla'nın çok özel oğlak kebabı, oğlak kapama, oğlak tandır, oğlak çopur, sarımsaklı, ekşili, nar ekşili böyle çopurlar yapıyoruz. Onları öğretiyoruz. Ekşili tavuğu öğretiyoruz. Yaprak ciğer yapmayı öğretiyoruz. Muğla mutfağına ait yemekleri öğreniyorlar, tatlıları öğreniyorlar ve 3 ay sonunda eğitimleri bitmiş oluyor. Sektöre kazandırıyoruz onları. Sonra yeni kursiyerler geliyor. Yeni kursiyerlerle yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda aile sosyal hizmetlere bağlı böyle çocuk yuvalarında kalan, aşçılık bölümünde okuyan çocuklarımız var, öğrencilerimiz var. Onları seçiyoruz, onları alıyoruz. Onlara da burada eğitimler veriyoruz. Onlar da stajlarını görüyorlar burada. Şu an 3-4 tane stajyerimiz var. Onlar da burada staj yapıyorlar. Bundan sonra da bırakmayı düşünmüyoruz. Yani okullarından mezun olsalar bile ellerini tuttuk. Çünkü biz dünya şampiyonu bir atölyeyiz. Peki yurt dışından aldığınız bir destek var mı? Bunu maddi olarak söylemiyorum. Hem sizi tanıtım açısından oradan buraya ya da buradan oraya bir
personel, aşçı, şef aktarımı bu gibi bir bağlantınız var mı? Burası Gastro Muğla, börek ve bir de ekmekte şampiyon olan bir yer. Dolayısıyla Endonezya'nın Jakarta, başkenti Jakarta'da yine bir dünya birinciliğimiz var. Ben aynı zamanda dünya şampiyonu bir şefim. Dünya Şefler Birliği'nde yönetim kurulunda başkan yardımcısıyım. Türkiye'de de bizim benzer organizasyonlarımız oluyor burada. Afyon'da, Antalya'da, Gaziantep'te oralara gidiyoruz. Oralarda da çalışmalar yapıyoruz ve oralarda yine Türk mutfağını tanıtmak için uğraşıyoruz ama böyle bir güç olunca her yere gidince tanıdık da çok oluyor ister istemez. Senede en az 10 kez, 12-13 kez yurt dışına çıkıyoruz ve yurt dışındaki meslek kuruluşlarıyla, aşçı federasyonları ile birlikte oralarda çalışmalar yapıp onlarla birlikte Türk mutfağını tanıtmaya devam ediyoruz. Çıntar bu Kanlıca. Kanlıca mantarı dediğiniz şey tabii ki illaki çam pürçüklerinin altında ve çalılık alanda olmak zorunda. Bu da yine bizim bölgemize geldiğiniz zaman pinar çalılıklarının altında yetişen Lactorius salmonicolor dediğimiz bir çıntar çeşidi. Bu bölgede mevsiminde çok yenir. Turşusu da yapılır, kavurması yapılır, börekleri yapılır. Çok özel bir mantardır. Bunun bir çeşidi daha var. Şurada çalı çıntarı dediğimiz. Yine bu da makilik alanlarda yetişir. Lactorius deterrumus dediğimiz. Bu çalı çıntarı biraz daha nazik olur. Biraz çizdiğiniz zaman bir yerinde çizildiği zaman yeşermeye başlar. Yeşermesinde bir sıkıntı yok. Yenebilir gene. Herhangi bir bozulma falan yoktur ama çok lezzetlidir. Aynı zamanda bir müze niteliğinde zaten. Evet, burası çocuklarımıza, öğrencilere bizim eğitim verdiğimiz bir mutfak müzesi. Arasta bölgesinde. Evet, ablalarımız burada ekmek yapmaya başladı. Merhaba, kolay gelsin. Abla pişmiş ekmeğimiz var mı? Yok, anca pişiyor. O zaman birazdan geliyoruz. 5 dakikaya buradayız. Hadi bakalım pişmiş ekmekten bir bakalım tadına bakalım şöyle tereyağıyla birlikte. Gurur duydum ya. O kadar da hakim ve güzel anlatıyorsunuz ki zaten mesleğiniz ve bağlantılarınız neticesiyle de beklediğiniz gibi gidiyor mu? Her sene, her zaman biraz daha böyle üstüne ekleye geliştire. Dışarıdan gelen talepler nasıl? Çevre illerden gelen o kadar çok insan var ki Kuşadası'ndan yemek yemek için geliyorlar. Yemek yiyorlar ve dönüyorlar. Gastronomi turizmini başlattık biz Muğla'da. Bu çok önemli. Gastronomi turizmi olmazsa olmazlardan bir tanesi. Memnun ayrılıyorlar. Yazın doluyor burası. İnsanlar kuyruk bekliyorlar burada, sıra bekliyorlar misafirlerimiz ama burası kışın da fena değil. Kışın da bu soğuğa rağmen misafirlerimiz var. Çok güzel görünüyor abla. Eline sağlık. Çok heyecanlandım şu an. Tadım yapacağım. Yağ getiriyor, zeytinyağı. Bu ödüllü ekmekle beraber zeytinyağını tadacağım. Oo. Bakın dumanı üstünde hamur olmaması için. Değil mi abla? Kesip bekletiyorsun biraz. Soğumasını bekliyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Mideye de yapışmasın. Lezzeti yerine gelsin. Üstündeki peynir, keçi çökeleği. Tadım yapıyoruz arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz? Gastro Muğla'da şimdi de gaba hamurlarının tadına bakıyoruz. Ödüllü. Dünya Ödüllü. ünlü. Dünya şampiyonu ekmeğimiz. Ne yapalım? Şöyle bir bölelim mi? Of. Sıcak sıcak. Hadi Heyecan bakalım. içindeyim şu an. Dumanlar. Oo. Of. Çok güzel. Ben de şöyle alabilir miyim? Hayır ben alayım. Şey gibi sadece bununla karın doyurulur. Bu ekmek, zeytinyağı. Şu boğazı hafif yakması lazım. Evet. Bu polifenol oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Değil mi? Sıcak ekmekle de ne güzel gidiyor. Yine burada sergilediğimiz düğün yemekleriyle ilgili sergilediğimiz kaplarımız, kazanlarımız var. İşte koca kazanlar, bakır kazanlar. Bakır olması çok önemli. Bakırın içerisinde pişen yemek çok lezzetli olur. Bunları sergiliyoruz. Mutfak müzesi olunca onları da sergilemek lazım. Yine buradan giriyoruz içeriye. Burada ablalarımız börekler yapıyorlar. İşte katmerler yapıyorlar. Kolay gelsin. En çok sattığımız katmerler, börekler. Durmadan burası maşallah fabrika gibi işliyor. Ablalarımız buradalar, pişiriyorlar. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Uzun zamandır böyle güzel manzaralarla karşılaşmamıştım. Çok güzel ya. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar size. Yine mutfakta şu an kendi gaba hamurlu ekmeğimizi kullanıyor. Dünya şampiyonu ekmeğimiz bizim. Evet. Burası da organik ürünler. Sadece buradaki ürünlerle biz yemeklerimizi pişiriyoruz. Hemen şuradan arkadaşlar takipte kalın. Dışarıya gönderim var mı? Var tabii ki. Duydunuz arkadaşlar. Dışarıya kargo ile gönderim de var. İstediğiniz ürünü gönül rahatlığıyla sipariş edebilirsiniz. Evet, buradaki ürünlerin tamamı kooperatiflerden alınıyor. Evet. Kadın kooperatiflerine destek amacıyla alıyoruz onlardan ve organik tarım yapanlardan. Bu gördüğünüz sabunların Sabunlara tamamı organik ve bunlar el yapımı sabunlar. Yine bunları kadınlar yapıyorlar. Afyon'daki şubemizde yapılıyor bunlar. Balımız yine Marmaris'in çam balı, doğal, coğrafi işaretli ürünler. Sirkemiz yine aynı şekilde coğrafi işaretli. Bakın zeytinyağına bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi katmanlarını? Zeytinyağı donması lazım. İşte zeytinyağı bu soğuklarda donar. Hakiki zeytinyağı böyle olmalı. Evet burada gördükleriniz yine
Türkiye'nin en kaliteli, Türkiye'nin en pahalı yağlarından bir tanesi. Farmuğla. Bu da polifenol oranı çok yüksek olan bir yağ. Bunu biz misafirlerimize masalarda ücretsiz olarak burada kullanabiliyorlar. Evet, buradaki ürünlerin tamamı coğrafi işaretli. Bizim Muğla'ya ait Kavakdere'nin cevizi. Bu ceviz de tamamen doğal, hiç ilaç yok. Bazı yerde siyah olanlar da vardır. Zaten istediğimiz de bu ve Muğla tarhanası. Normal öğütülmüş tarhana gibi değil mi? Yapımı da aynı. Dağılıyor kendi suyun içinde. Evet, şimdi burada iki çeşit tarhana var. Bir tanesi bu. Bu Uşak taranası gibi. Muğla'nın un taranası bu. Ama bu da fermente edilmiş sadece buğdaydan yapılan. Buğday göcesi, yoğurt ve tarhana otuyla yapılan. Tadı daha köy köy olan. Bu tamamen probiyotik bir ürün. İçerisinde yoğurttan dolayı probiyotik özelliği var ve bağırsakları, sindirim sistemini çalıştırıyor. Bakın arkadaşlar burada tatlılar da var. Evet, kara kılçık unundan tatlı yapmak zordur. Kara kılçık unundan yapılan tatlılar. Yani normal beyaz un kullanılmıyor bunların hiçbirisinde. Bizde zaten beyaz ekmek yasak, beyaz un yok. Bakın burada kara kılçık unu. Gluten oranı çok azdır. Yanında siyez unu, darı unu, antik çağlardan günümüze gelen sarı un, durum buğday unu, ata tohumu ve nişasta ve bu da içerisinde gluten olmayan kara buğday unu. Menü çok farklı. Menüde tedarikçilerimize anlatıyoruz. Kazancımızın %51'ini kamuya aktarıyoruz aynı zamanda. Burada bizimle ilgili bilgiler var ilk sayfada. Bu menüyü başka bir yerde görmemişsinizdir hiç. Çünkü yemeklerin aynı zamanda tarihçeleri, faydaları, kaç kalori oldukları vesaire bunların hepsi yazıyor burada. Fiyatlar şaka değil mi? Değil. Şefin ödüllü yemeği. Mesela bunlar benim dünya şampiyonu olduğum yemeklerden bir tanesi. Yaprak ciğer ve ekşili tavuk. Şu ikisi ödüllü yemeklerimiz. Bu da ödüllü yemeğimiz. Oğlak çopur. Misafirlerimizin en çok tercih ettiği yemeklerden bir tanesidir. Size getirdiğimiz porsiyonun içerisindeki değerler onlar. Gösteriyorum arkadaşlar. Durdurup okuyun bakın lütfen. Ve Muğla'ya yakın ilçelerde olsanız bile, şehirlerde olsanız bile muhakkak gelin buraya. Bizde gazlı içecekler yok o dediğimiz. Bunların tamamı kendisi el yapımı. Mesela oğlak çopur. Bir tane oğlak çopur yaptırayım şimdi. Sonra mutfağa geçelim. Tamam. Ödüllü yemek olmasından dolayı isterim. Oğlak çopur yiyeceğim arkadaşlar şimdi. Dünyaca ünlü ödüllü şefimiz oğlak çopur ikram etmek istedi. Ne üzerine genelde oluyor Timur Bey konferanslar? Gittiğimiz her yerde diyoruz ki başta annelere sesleniyoruz. Lütfen çocuklarımızı daha sabah evden çıkarken sandviçlerle uğurlamayalım. Lütfen sabah çorbasını içirin. Öğleyin geldiğinde yemeğini yedirin. Çocukları böyle hani hazıra alıştırmayalım. Biz annemizin, babamızın, çok eskiden atalarımızın, ninelerimizin bize öğretmiş oldukları o yemekleri devam ettirmek istiyoruz. Muğla dediğiniz zaman akla gelen kebaplardan bir tanesi. Aslında Türkiye'nin her yerinde kebap susuz olur. Çatal ile servis edilebilen tek çorbadır aslında Muğla kebabı. Ve aynı zamanda da çorba olup dünyada kebap adıyla anılan da tek yemek. Etin teneke üzerinde fırında kebap edilmesinden alır ismini. Yine oğlaktan yapılır. Erkek oğlak olacak. Mesela kokoreçi de denk getirir bulabilirsek oğlak kokoreç. Şey sormak istiyorum Muğla kebabı ile ilgili. Yörük yemeği Evet, sanırım. yörük Hem pratik olması açısından böyle bir şey yapmışlar sanırım. Aslında çok eskiden Osmanlı'nın o ilk Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda lokantalar çok fazla yok memlekette. Ekmek fırınları var. Aslında ekmek fırınlarında fırıncı ustalarının en iyi yaptığı kebaptır bu. Çünkü nasılsa fırın yanıyor. Isı bedava. Orada teneke kap da var. Alıyorlar oğlak etini, üzerine koyuyorlar, fırın içerisine sürüyorlar. Daha sonradan lokantalar açılmaya başlayınca lokantacıların da yapmaya başladıkları bir yemek. Yine bizim otlu peynirli saç böreği dediğimiz, tabii ki bizim burada Gastro Muğla'da en az bunun 10 çeşidini yapıyoruz. Kavurmalısı var, kavurmalı kaşarlısı var, patlıcanlısı var. Yine kıstırma adıyla da anılır. Gözleme diye geçer Türkiye'nin her yerinde. Bu isim de neden? Çok eskilerden, sacın olmadığı zamanlarda insanlar böyle kömürü yakarlar, odunu köz haline getirirler. Bu tür yufkaları közün üstüne koyarak pişirdikleri için közleme olurmuş. Közleme ve günümüze gözleme diye aktarılmış gelmiş bize. Çok güzel bir genel kültür bilgisi. Mutfağa girdik tekrar. Şefimiz mutfakta. Mutfaktaki sistemi görüyorsunuz arkadaşlar. Herkes bir köşede işini yapıyor. Titiz bir iş yapışı var. Böyle insanların arasında olmak gerçekten çok mutluluk verici. Üzerinden bir kaldır. 15-16 yaşında bir şef olmak isterdim. Böyle büyük bir mutfakta çalışayım. İnsanlar içeride koştursun. Herkes bir yerde bir şey yapsın. Şu an şeyi izliyorum. Yani o kafamda çocukken oluşturduğum görüntüleri izliyorum. Onlara tanık oluyorum gibi. Tarhana. Evet, Muğla tarhanası. Çok da güzel görünüyor. Evet, bu da büryan. Büryan kebabı Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da çok yapılan kebaplardan bir tanesi. Aslında büryan şöyle bir şey var. Bunlar kuyuların içerisine yapılıyor ama bizim kültürümüzde de çok eskiden büryan kuyuları varmış. Büryan kuyularının içerisine bütün halde oğlağı astığınız zaman
Hatta biraz da yağlı oğlaktan olur o. Biraz daha yağlısını tercih ederiz besilisini. Askıda asarak kuyunun içerisine pişirdiğimiz için yağları böyle kuyunun dibine akar bir tencerenin içerisine. O tandır kuyusunun en dibindeki tepsinin içerisine de eti koyduğunuzda aynı kuyuda pişirdiğinizde de tandır olur. Et tandır ile büryan aslında farklı şeylerdir. Bu biraz daha kuru olur büryan ama tandır biraz daha sulu sulu olur böyle. Yine oğlak etinden yapılır. Evet, çıntar kavurması, o kanlıca mantarı dediğimiz. Bol soğanlı olursa, bir de sarımsaklı olursa çok lezzetli olur. Biz içerisine kurutulmuş biber de koyarız. Pul biberle birlikte böyle çok lezzetli, güzel olur. Fakat dikkat etmek lazım. Çıntarı kavurduktan sonra ertesi güne kalırsa soğuk yemek lazım. Asla ısıtmamak gerekiyor. Çok çabuk toksin üretmesinden dolayı. Etçe mantarı da yine aynı çıntarın çıktığı dönemde çıkan, çıntarla birlikte o çam pürçüklerinin yakınında çıkan mantar çeşitlerinden bir tanesi. Başka yerlerde bal kadın derler, ebişke derler, sıraca derler. Ama bizim burada sadece senede 20-25 gün görülen bir mantar türüdür. Yağlı badılcan yine Ula'ya ait bir lezzetlerden bir tanesi. Patlıcanlar kızartılır. Kızartıldıktan sonra sarımsaklar da kızartılır ve yağlama derler. Biz bunu kalkar salçalı bir sos hazırlarız soğanlı. Onun içerisinde bir çevrilir. Yağlı badılcan. Ula ilçemizde de çok sıkça yapılırdı ama şimdi Muğla merkez Menteşe ilçesinde de insanların en çok yaptıkları yemeklerden bir tanesi. Etsizdir. Tamamen patlıcanın kendi tadını alırsınız. Çok lezzetli. Yazın tavsiye ediyoruz onu da. Bir de oğlak neydi? İsmini ilk defa duyduğum için unuttum. Oğlakla ilgili bir yemek gelecek. Onu da tadacağım. Göce tarhanası da Muğla'da 2016 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından 2019 yılında patenti alınmış, coğrafi işareti alınmış olan bir ürün. Muğla'nın en özel ürünlerinden bir tanesi. Probiyotik özellikleri var. Bir şeyin üzerinde haşlanmış göce ve yoğurdu karıştırıyorsunuz. Karıştırdığında oda sıcaklığında beklediğinde fermente oluyor, mayalanmaya başlıyor. O mayalanmış ürün de sindirim sistemine çok faydalı. Çok eskiden Muğla'nın etrafında hep insanların geçim kaynağı üzümcülükmüş, bağcılıkmış. Dolayısıyla pekmez yaparlarmış. O pekmezi değerlendirebilmek için de pekmezden böyle cevizli sucuklar yapmışlar. Onlar da tamamen doğal, hiç katkı maddesi içermeyen cevizli sucuk bizim yine Muğla'nın çok özel lezzetlerinden bir tanesi. Tırnaklı pide çok eskiden Osmanlı döneminde Ramazanlarda tam iftar yaklaştığı zaman halka ücretsiz tırnaklı pide dağıtılır. İşte şimdi de görüyoruz Ramazan'da bazı fırınların önünde böyle kuyruklar oluşur. Aslında o kuyruklar Osmanlı'dan kalan kuyruklar. Osmanlı'da bedava dağıtıyorlar. Padişah ferman veriyor, diyor ki bundan sonra halkım akşam iftar yapacağı zaman ücretsiz olarak bu pideleri alsın diyor. Böylelikle bir kuyruklar oluşmaya başlıyor. Tamamen doğal undan olması gerekiyor ve ekşi maya ile yapılması gerekiyor. Börülce tel toru. Aslında börülce eşlemesi de derler bazı yerlerde. Bu yemek de çok özel. Yine börülce tüm dünyaya Muğla'dan yayılmış efendim. Muğla mutfağında bundan tam 60-70 sene öncesinde kullanılmıyormuş. O zamanlar hayvan yemi olarak kullanılıyormuş. Hayvanlara veriyorlarmış. Ve daha sonra işte bunun tadını keşfetmişler. Muğla mutfağında kullanılmaya başlanmış. Ve çok lezzetli, taze olarak yemeğini yapıyoruz. Yine burada turşularımız var. Probiyotik turşu. Biliyorsunuz her turşu probiyotik değildir. İçerisine limon ve sirke girdiğinde probiyotik özellik ortadan kalkıyor. Evet, asitli olduğu için onları öldürüyor. Biz ne yapıyoruz? Ekşilik katıyoruz. Nasıl katıyoruz? Yoğurdu kendimiz yaptığımız için burada, ayranı da kendimiz yaptığımız için keseliyoruz yoğurdu ya. Altında peynir altı suyu çıkıyor. Gök suyu çıkıyor. O gök suyunu da buna ilave ediyoruz ve ekşilik katıyoruz. Böylelikle hem onun ekşiliğini almış oluyor hem de çok daha böyle rahiyası daha yüksek bir ürün elde etmiş oluyoruz. Bunun sarımsağı yok değil mi içerisinde? Yok şefim. Evet, ne yapıyoruz? Oğlak çopur yapıyoruz şimdi de. Bu oğlak çopur çok eskilerden, şu anda unutulmaya başlanmış olan lezzetlerden bir tanesi ama biz bunu tekrar Muğla'da canlandırıyoruz şimdi. Oğlak eti, erkek oğlak etinden tam 350 gramlık bir oğlak eti tandırın içerisinde, tandırda güzelce pişirdikten sonra şimdi bu şekilde testi güvecimizin içerisine aldık. Evet, aynı zamanda da kendi suyuyla birlikte gördüğünüz gibi nohut var içerisinde. Kendi kolajenli sosu var, suyu var. Kolajenli sosunu içine dökmeden önce ben ne yapıyorum? Şöyle birazcık limonlu, sarımsaklı bir sosumuz var. Sarımsağın içerisine limonu kattım, karıştırıyorum. Evet ve malzememizin içerisine koydum. Ve şimdi ne yapıyorum? Çopurumuzu tandırımızın üzerine döküyorum. Yeşillikler koyacağız. Kendi suyuyla birlikte güvecin içerisinde ne olacak? İşte bir dakika kadar daha şöyle ısınacak ve sonra servis yapacağız. Sonra çupur çupur yiyeceğiz efendim. Kaburga kıyması tamamen dananın kaburgasından, kaburgası sıyrıldıktan sonra kalan eti çift çekim yapıyoruz. Tamamen doğal. İçerisinde gluten yok, un yok, ekmek yok. Sadece tat vermesi için çok az miktarda soğan var. Onun dışında hiçbir şey yok.
Evet, kokusu bile farklı. 2017 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş olan lezzetlerden bir tanesi Muğla köftesi. Çok eskiden kıyma makineleri yokken taşlarla ezilerek yapılırmış kıyma. Taşlarla ezildiği için de ezik et olarak da adlandırılırmış. Hatta Farsça'da koftadan gelir, kofta derler. O dönemlerden kalan bir lezzet, isim. Evet, Muğla köftesi. Gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Şimdi biz altına şöyle kendi pidesini de veriyoruz. Oo, lezzetli lezzetli. Elin yanmıyor mu diye sormayın efendim. Elim yanmaz. Aşçının eli yanar mı efendim? Yanmaz. Aşçının eli yanmaz. Aynen. Aynen yanmaz. Evet, hadi bakalım. Son 20 saniye. Tamam. Oldu mu? Aç bakalım ağzını. Evet. Biraz sıcak. Bulutların üzerindeyim şu an. Baharatın bile olmaması sadece soğanla müthiş bir lezzet ya. Denemeniz lazım. Ben anlatamam buradan size arkadaşlar. Şimdi efendim yemeğimiz hazır. Çopurumuz fokur fokur kaynamaya başladı. Çopurumuzun tadına bakalım. Şöyle. Aşçının eli yanar mı dedik ama yandı efendim. Hadi bakalım gidiyoruz sofraya. Biraz ekmek atalım. Nasıl bir şeyin içine düştüm ben? Bu nedir? Bu nedir? Bunlar nedir ya? Bunlar nedir? Ben Muğla'da böyle bir ziyafet çekeceğimi hiç düşünmemiştim. Bakın turşular da geldi. Şimdi ben şöyle ekmeğimi sıcacık alacağım. Oğlak çopur yiyoruz. Aslında gelenekselciyiz ya. Yöresel mutfak ya işte. Çatalı bandıralım gitsin. Hadi bakalım. Of 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 of. Önce şu hamleyi yapmak istiyorum. Ben sarımsak çok severim. Bu kelle paçaya veda ettirir insanı. Bunu tadan kelle paçaya veda edebilir. Ben herhalde oğlak çopur fanı olacağım. Olacağım. Kolajen. İçinde un yok. Gluten yok içerisinde. Tamamen etin kendi suyu. Kara kılçık ekmeği ne yapıyoruz? Bandırıyoruz efendim. Bandırıyoruz, yiyoruz. Az sarımsaklı ve limonlu bu şekilde çok daha güzel oluyor. Bu da bahsettiğim o turşu. Hafif ekşidir ama o ekşiliği limondan ve sirkeden değil, yoğurdun peynir altı suyundan alır. Probiyotik turşu. Of, of. Ya o kadar güzel ki çıtır çıtır. Bütün her şeyin tadını ayrı ayrı zamanla alıyorsunuz. Tuz dengesi çok iyi. Bizim biber takırdatması meşhur. Yörüklerin çok eskilerden yazdan kışa hazırladıkları bir ürün. Ve bunu ne yapıyoruz? Yağda, kurutulmuş biberi yağda kızartıyoruz. Böyle biber cipsi gibi oluyor ama bunu yoğurda batırıp yiyoruz. Biz kızartmayı taze biber, taze patlıcan, taze patatesle birlikte taze kızartırız ve sıcakken üzerine yoğurdunu sıcakken dökeriz. Masanıza geldiğinde hala sıcaktır. Ve bu bizim mutfağımızda yoğurtlama diye geçer. Üzerine yoğurdunu dökeriz ve üzerine mutlaka bir biber takırdatması ya da takrak biber koyarız ki işte bizim Muğla'nın vazgeçilmezidir bu. Bakar mısınız? Kendiliğinden zaten ayrılıyor. Hayatım boyunca böyle deneyimlediğim ender sofralardan biri. Burada şu anda yediğimiz yemeğin fiyatı ne kadar biliyor musun? 425, 130, 500 lira, 550 lira. Ve iki kişi çok rahatlıkla doyabiliyor. Farkında mısın? Evet, doyar. Yanına bir de keşkek alırsanız 650-700 lira. Aperatifler zaten Evet. standart. Karadenizler Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir organizasyon. Biz de Muğla Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği olarak onlara destek oluyoruz. Biz de ustalarımızla, şeflerimizle birlikte o gün tonlarca hamsiyi pişirip ücretsiz dağıtacağız. Orada kent meydanında olacağız. Ayın 23'ünde saat 10.30'da başlayacağız. Öncelikle ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Timur Bey, söylemek istediğiniz son olarak bir şeyler var mı? Türkiye'nin ilk ve tek coğrafi işaretli ürünler restoranına hepinizi bekliyoruz. Burada sizleri ağırlayacak olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyacağım. Ben de size teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun inşallah. Her zaman bekleriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkürler.